Aklındaki kişinin seninle ilgili ilk izlenimi neydi? Ve şu anki izlenimi ne? Ve arada bir şeyler olmuş olmalı. Belki belli problemler oldu. Ne değişti? Yani bu izlenim neden değişti? Eğer başta çok güzelse ve sonra izlenim kötüye doğru gittiyse bu neden oldu? Buna bakıyor olacağız. Hepinize sevgilerimi iletiyorum. Geç bir saat oldu. Direkt okumaya geçeceğim. Gördüğünüz gibi iki tane destem var yine. İki grup. Mavi ve mor. Bunlardan beğendiğiniz bir tanesini seçebilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi deste seçemeyen arkadaşlarım her ikisini de izleyebilir ve kendine uyanı alabilir. Yine izlediğiniz grup size hiç uymayabilir. O zaman da diğer grubu izleyin bence. Belki de yanlış bir seçim yaptığınız o anda. Hemen geçiyorum ben okumaya. Birinci grup. Başlıyorum. Aklındaki kişi seni ilk gördüğünde, seni ilk tanıdığı zamanlarda seninle ilgili neler düşündü? Seninle ilgili izlenimi ve fikirleri nelerdi? Aklındaki kişi sen onu fark etmeden önce seni fark etmiş olabilir. Yani belki de en başta onun sana ilgisi vardı ve senin ona bir ilgin yoktu. Ve onu fark etmeni gerçekten istemiş. Ve senden en başta çok fazla etkilendiğini görüyorum. Yani sen ondan etkilenmediğinde bile o en başta seni görmüş, çok etkilenmiş, çok güçlü bir insan olduğunu düşünmüş. Aynı zamanda iyi bir iletişimin olduğunu düşünmüş. Ve kendi içinde, kalbinde aranızda özel bir bağ olduğunu hissetmiş. Yani kader bizi karşılaştırdı ve o yüzden bir araya geldik ve ona çok eski bir şeyi hatırlatmışsın. Eski bir güzelliği. Hayalini kurduğu böyle duru güzel bir aşkı hatırlatmışsın. Ve seni mutlu etmek istemiş. Sana bir sürü şey vermek istemiş. Birlikte çok mutlu olacağınıza inanmış. Değnek üçlüsü kartı onun için böyle birden çok zirveye çıkmışsın. Seni çok fazla düşünmeye başlamış. Ve çok yoğun da bir aşk duymuş açıkçası. Şimdi burada kupa onlusu var, burada tılsım onlusu var. Yani biri maddi dünyadaki en büyük rahatlıksa biri de manevi dünyadaki en büyük rahatlıktır. Ve her ikisini birden seninle hissetmiş. Senin çok özel bir insan olduğunu düşünmüş. Değerli, bulunması zor. Aynı zamanda karizmatik, güçlü, bilgili bir insan olduğunu düşünmüş. Ve bunun çok özel bir fırsat olduğunu, kaçırmaması gerektiğini de düşünmüş. Tabii burası belki bazılarınızı çok şaşırtmıştır. Bazı insanların empati gücü çok yüksektir. Benim gördüğüm şu, muhtemelen aklındaki kişi başta senden çok etkilendi. Hatta o kadar çok etkilendi ve düşündü ki sonra sen de onu düşünmeye başladın. Sen ondan etkilendin ve hikaye tersine döndü. Yani onun duygularını kendi duygun gibi hissetmeye başladın. Bence aslında bu insan sana çok fazla tutuldu en başta. Ama duygularını sana o kadar yoğun bir şekilde aktardı ki sen bunları kendi duygun sandın. Kesinlikle öyle bir durum olmuş. İlk etkilenen oymuş ve çok fazla da böyle hayallerinde
yer almış olabilirsin. Tabii bazılarınızın çok peşinde koşmuş olabilir ama özellikle platonik veya belirsiz ilişkilerde belki de sen kendin ondan çok hoşlandın ama onun senden hoşlanmadığını düşündün. Hayır, öyle değil. Fakat tabii ki güçlü empati yeteneğin olduğu için onun duygularını sen çok fazla hissettin ve ona aşık olduğunu düşündün. Enerjide bir dengesizlik meydana geldi ve şu anda içinde bulunduğun durumda kaldın. Tabii bunu da soracağım. Peki ne değişti? Arada ne oldu ve ne değişti? Bir ara dönem. İlk gelen kart denge. Denge bozuldu. Yani dengede bir değişiklik oldu ve arada frekans farklılıkları meydana geldi. Yani başta o sana aşıkken, o senden hoşlanırken sonra bir şekilde kendini bu olayın içinde karşı cephede görmeye başladın. Şöyle bir durum olmuş açıkçası. Başlarda bu insan sana çok enerji akıtmış ve o enerjiden hoşlanmışsın. Gerçekten hoşuna gitmiş. Yani en başta sen ondan enerji almışsın. Aldığın enerji hoşuna gitmiş ve sonra o senin dikkatini çekmeye başlamış bu enerji yüzünden. Ve o insanla ilgili hayaller görmeye başlamışsın, hayaller kurmaya başlamışsın. Ama başta bunlar onun hayaliydi. Ve bir değiş tokuş burada meydana gelmiş. Yaralanmaya başlamışsın. Yani bir şeyler seni yaralamaya başlamış ve bireysel enerjini, eril veya dişil enerjini aşağı çekmeye başlamış. Seni yaralayan neydi burada? Kaderin bir cilvesi. Yani açıkçası sen de en başta bu insanın ilgisini çok yoğun hissetmiş olabilirsin veya seninle gerçekten çok yoğun bir şekilde ilgilenmiş olabilir. Ama sonra birden soğuk olmaya başlamış bu kişi. Soğuk davranmaya başlamış. O da buradaki denge bozulduğu için. Ve sen de bireysel ilahi dişi veya ilahi eril enerjini kaybetmeye başlamışsın. Ve sende enerji azalırken karşı tarafta enerji yükselmeye başlamış ve o daha şanslı olmaya başlamış ve yine de o da kendi içinde bir hata yapmış. Yani burada adalet kartı geldi. Onun da bu aldığı enerjiler ve ilk durumu unutmasıyla ilgili ödemesi gereken bir bedel var. Evet, ilk durumu unutmuş. İlk durumda aslında sana hayran olan oydu. Senden çok etkilenen oydu. Seni aklından çıkaramayan oydu. Ama denge değiştiği anda da yani sen bu sefer ondan çok hoşlanmaya başladığında hemen böyle bir soğuk olup kendini bir şeyler zannetmeye başlamış. Kendini üstün bir insan o zannetmeye başlamış. Ve burada onun da ödeyeceği bir bedel var. Hani belki de kendi kendine şunu çok diyorsun. Ben nasıl bu insana o kadar aşık oldum? Muhtemelen sen ona aşık olmadın. Onun aşkını hissettin. Peki
şu anda seninle ilgili izlenimleri neler? Buna bakalım. Aklındaki kişinin sana olan duyguları tekrar canlanmış. Şu anda bu duygular oldukça fazla. Bunu kendi içinde yaşıyor. Bir aydınlanma yaşıyor olabilir. Kendi içinde bir şeylerin farkına varıyor olabilir. Ve düşünmek istemese de üçüncü bir kişi ihtimalini çok sık düşünüyor bugünlerde. Yani senin hayatında başka bir insan olabilme ihtimalini çok fazla düşünüyor. Ve bu onu çok sinirlendiriyor. Aynı zamanda şeytan kartı sana da çok fazla bağımlı olduğunu gösterdi. Evet, çok enerjini aldı ama şimdi de senin enerjin olmadan hayattan zevk alamaz hale geldi. Kendini sakinleştirmeye çalışıyor seninle ilgili ama içinde korkular var. Çok yoğun bir şekilde ve diyor ki benim eksik parçam o olmadan dünyam tamamen yarım ve biz ruh eşiyiz. Tam bu düşünceye gelmiş. Açıkçası burada seninle ilgili çok derin bir izlenim görmedim. Daha çok seninle ilgili korkular gördüm. Yani sen şöylesin, sen böylesin demiyor. Senin hakkında herhangi bir şey belirtmiyor. Sadece daha çok aranızdaki bağlantıyla ilgili endişeleri var, korkuları var. Kendini sakinleştirmeye çalışsa da bunlar su yüzüne çıkıyor. Ve sen demek ki ondan şu anda uzaksın veya mesafelisin. Tekrar eski konumuna gelmeye başlamış. Yani o senden ilk hoşlandığı zamanlara tekrar gelmeye başlamış. Tekrar bir olduğunuzu düşünüyor ve senin eksikliğinde dünyasının aslında ne kadar boş olduğunu fark etmeye başlamış. Bu güzel, yani burada bir denge oluşması güzel. Fakat yine de soracağız. Yani tam olarak hikayenin başına geri dönebilme şansınız var mı? En başa dönüp bir şeyleri düzeltebilme şansı var mı? Yani ne yaparsanız o en baştaki döneme geri dönebilirsiniz. Niye en başa dönmek isteriz? Çünkü daha akıllanmış bir haldeyiz. Hepimiz daha olgunlaşmış bir haldesin. Ve şu anda olsa belki de başka şeyleri daha farklı yapacaksın. Ama yaşam insana her zaman ikinci bir şans verir. Ben buna inanırım. Böyle bir şans var mı? Yani yapabileceğin herhangi bir şey var mı? İlk senaryoya geri dönebilmek için. Geçen gün bir okuma yapmıştım iletişim olmayanlar için ve aynı şeyler gelmişti. Aynı çakralar gelmişti. Dengenin tekrar yerine gelmesi için kendi değerinin farkında varmalısın. Ve artık bir şeyleri yenilemelisin. Yani geçmiş geçmişte kaldı. Geçmişe dair anıları silmelisin. Ve ikinci çakranı tekrar yenilemelisin, güçlendirmelisin. Kendi değerini anla çünkü çok değerlisin ve onun bunu samimiyetle itiraf etmesini bekle. Yani
Geldim sana adım attım, yok, hayır, öyle bir şey. İtiraf etmeli, çok samimi bir şekilde sana ne kadar değer verdiğini söylemeli. Kendi değerinle ilgili, kendini takdir ettiğin şeylerle ilgili meditasyon yapmalısın. Yani ne kadar mükemmel olduğunu önce sen kendi kendine söyleyeceksin. Aynanın karşısına geçeceksin. Ne kadar güzel olduğunu, ne kadar özel olduğunu, ne kadar yetenekli olduğunu kendi kendine söyleyeceksin. Çok fazla düşünüyorsun. Ve düşüncelerinde başarısızlık duygusu, başarısızlık düşüncesi çok var. Yani hep kötü olan şeyler aklına geliyor. Bunları düşünmeyi bırak. Yani geçmişi düşündüğünde burada anlattıklarımı düşün. Aslında o sana aşıktı. Aslında o senden hoşlanıyordu. Orada bir yanlış anlaşılma oldu. Yoksa onun senden hoşlanmadığı, onun belki seni üzüyor, onun belki seni terk ettiği. O anları düşünmüyorsun. Öyle bir şey olmadı. Yeni bir şey düşün. Ve komşu olasılıklara da bak. Sen çok zeki bir insansın. Burada ne kastedildiğini biliyorsun. O senin komşu olasılıklara baktığını düşünüyor. Başka olasılıklara baktığını düşünüyor. Bırak öyle düşünsün. Sen bir ışıksın, o da dilenci. Bunu çok iyi bir şekilde aklına yaz. Ve iletişim noktasında cimri ol. Cool'dur. Kendine bir star gibi gör. Yani öyle her istediğinde sana ulaşamaz. Sen her istediğinde ona ulaşabildin mi? Her istediğinde konuşabildin mi? Her istediğinde seninle doğru düzgün bir iletişim kurdu mu? Şimdi o seninle doğru düzgün bir iletişim kuramasın. Boğaz çakrası ve ikinci çakra geldi. Geçen gün söylemiştim, bunları dengeleme ile ilgili meditasyon yayınlayacağım diye. Bunu bu akşam yayınladım. Bir sonraki de bu olacak. Yani ikinci ve beşinci çakralar her iki okumada da geldiğine göre önemli. Kanalda yayınlandı. Bu meditasyonu orada anlattığım şekilde yapabilirsin. Her şeyin yenilenme şansı var. Şimdi benim bu akşam yaptığım çalışmada zaten geçmişe bakıp oradaki pek çok şeyi sildik. Geçmiş değişir mi? Değişir. Orada silebilirsin ve ondan sonra da silinenin yerine olmasını istediğin hayali koyabilirsin. Hayal değiştirme. Çünkü aslında teknik olarak sen geçmişte her ne yaşadıysan kuantum alanına göre bu hiç yaşanmamış olabilir. Yani sen bir şey yaşadın ama ben senin de yaşadığını bilmiyorum. Burada beni izleyen diğer insanlar senin ne yaşadığını bilmiyor. O zaman %100 yaşanmış bir şey diyemeyiz. Değiştirilebilir. Aklındaki kişinin anın enerjisinde seninle ilgili duygu ve düşüncelerin nedir diye sorup bitireceğim bu grubu. Fazla aldım, olsun. Hayatının dengesinde bir kayıp var. Denge kartı Gamhat'la birlikte geldi burada. Ve burada kafası çok karışık. Bu yüzden dengede bir yitim var. Kendi adanmış değil, kendi sana adanmış değil ama senin ona adanmanı sorguluyor. Yani kendi sana tamamen sadık değil. Sadık derken burada başkasıyla bir şey yaşıyor demek istemiyorum.
Kendini bu aranızdaki bağa hiçbir şekilde adamamış ama aynı zamanda da seni sorguluyor. Bana sadık mı diye seni sorguluyor. Yani o kadar haksız ve o kadar saçma bir bakış açısı ki, yani bu şımarıklıkla şunu söyleyeyim, seni hiç hak etmiyor bu insan. Ya şu şımarık bakış açısı, şu nankör bakış açısı seni hiç hak etmiyor. Çok hızlı. Kafası çok karışık ve sadakatini sorguluyor demiştim. Bir kapının kapandığını hissediyor. Kalbinde bir hüzün var ama sebebini tam çıkartamıyor. Yani niye üzgün olduğunu bilmiyor. Ama tabii ki kalp daha hassas bir organ. Kalbi bir şekilde biliyor bazı şeyleri. Arkadaşlarıyla çok geziyor, eğleniyor gibi bir tablo çiziyor olabilir dışarıdan. Ama içinde öyle değil. İçinde düşünüyor. Veya senin böyle başkalarıyla çok eğlendiğini, çok iyi vakit geçirdiğini düşünüyor olabilir. Ve senin duruşun, şu anki duruşun onu düşünmeye itmiş. Kendini mantıklı olmaya ikna etmeye çalışıyor. Seninle ilgili konularda mantıklı düşünmeye çalışıyor. Mantıklı olmaya, tekrar soğuk olmaya çalışıyor. Hani onun bir kendince cool duruşu vardı ya. Bunu tekrar sağlamaya çalışıyor ama yüreği yanıyor. Yani yüreğinde şu anda arada kalmış. Kendini kenara fırlatılmış gibi hissediyor. Ama aynı zamanda seni de kenara fırlattığının farkında. Hayat ona ağır geliyor. Seni çok yaralamış. Ama şu anda bu ağırlığı kendi de taşıyamıyor. Seni çok yaraladığını farkında ama hala onu beklediğini ümit ediyor. Yani seni bir şekilde ikinci plana atmış ama yine de bir yandan da senin onu beklemeni ümit ediyor. Ama en son düşünceler diyor ki hayır, o öldü yani. Öldü ve bana arkasını döndü. Ben bunları ümit ediyorum ama çok yoğun bir şekilde bu düşünce aklıma geliyor ve kalbime bu his geliyor. Artık bana karşı hiçbir bağımlı yok. İlk senaryoya geri dönüyoruz. Yani senin ondan belki de haberinin bile olmadığı ama onu senden hoşlandığı ilk senaryoya doğru ilerliyorsunuz. Ee, Anahtar kız çocuğunda diyor. Bakın şunu söyleyeyim. İçinize iyileşmesi gereken bir çocuk var. O çocuğu iyileştirdiğinizde anahtar gerçekten aşkın olabilir. Ama şu anda bu aradaki bağı yöneten tek şey çocukluk travmaları. Yani onun yaptığı saçmalıklar da, belki senin yaptığın hatalar da, hepsi daha çocukluk travmalarıyla ilgili şeyler. Bunları çok büyütmeyin. Bunlar temizlenmeyecek şeyler değil. Aslında sandığınızdan çok daha basit bir şekilde travmaları temizleyebiliriz. Ama biz travmalarımızı gözümüzde çok büyüttüğümüz için temizlenmesinin de zor olduğuna bir şekilde ikna oluyoruz. Öyle değil. Şu anda kafası biraz karışık. Kendi kendini kandırmaya çalışıyor ama bir tarafı da ona doğruları söylüyor. Doğru söyleyen bir tarafı da var. Sizin okumanız bu kadardı. Sevgilerimi iletiyorum. İsteyen izlemeye devam edebilir canlı yayını. Şimdi ikinci gruba geçeceğim. İkinci grubu seçen arkadaşlarım tekrar merhaba. Hemen kartlarımı şöyle bir karıştıracağım. Aklındaki kişinin seninle ilgili ilk izlenimleri nelerdi? Neler düşünüyordu, neler hissediyordu seninle ilgili? Aşıklar.
Evet, hayatının aşkı olduğunu düşünmüş. Sen onun hayatının aşkısın, bu şekilde düşünmüş. Ve Zafer ilk başlarda seninmiş. Kendini sana çok ait hissetmiş. Çok romantik duyguları olmuş. Bunları en başta söylememiş, kendi içinde yaşamış. Belki de hiç söylemedi. Ve seninle ilgili güzel hayaller kurmuş. İmparator ve değnek dörtlüsü. Yani benim hayatımda birlikte olmak istediğim kişi o demiş senin için. Bir şeyler yaşamak istediğim, yoluma devam etmek istediğim kişi o. Ama sonra bütün bunların üstüne, bütün bu güzel düşüncelerin üstüne seni sırtından bıçaklamış. Ve bunu çok fazla yapmış. Ve sonra senin üzerine çok fazla yük veya sorumluluk vermiş. Ve şans enerjinden de faydalanmış. Ne oldu yani, hani niye birdenbire seni sırtından bıçakladı? Ya şöyle bir şey söyleyeceğim. Senin gücünden ürkmüş olabilir veya tutkulu bir insansın sen. Ateşli bir insansın. Yani veya çabuk parlayan bir insan olabilirsin. Çatışma yaşamış olabilirsiniz karşılıklı olarak. Ve sendeki bir şeyden çok korkmuş. Gerçekten onu korkutmuşsun ve ürkütmüşsün. Ve birdenbire sana savaş açmış. Ve senin üzerine böyle sorumluluklar bırakmış. İşte bu sözle de olabilir. Sen öylesin, sen böylesin diye, veya belki birlikte çalışıyorsanız iş yükü vermiş olabilir. Ve tılsım dokuzusu, ve bu yaptığı şeylerle senden de şans enerjisi almaya başlamış. Evet, senden korkmuş. Ama niye korktu? Onun kalbi kilitliymiş ve bu kilidi açacağından korkmuş. Etkilenmek başka bir şey. Kilitli bir kalbe girmek çok başka bir şeydir. Bunları karıştırmayın. Tam burada etkilenmiş, çok hoşlanmış ama kalbinde kilitli bir yer var. Biri bu insanı çok üzmüş, çok yaralamış ve o kalbini kilitlemiş. Orayı kimseye açmayacağını düşünmüş. Böyle bir söz vermiş. Geçmişte kalmış bir hayalet yüzünden. Ama sen bu kalbin anahtarını açabilecek kişisin. O yüzden senden çok korkmuş. Hepimiz farklı seviyelerde severiz, hoşlanırız, buna aşk deriz. Ama bu insanın korktuğu şey burada bahsettiğim şeyler değil. Çok çok sevmekten korkmuş. Çok aşık olmaktan korkmuş. Bir kere perişan olmuş ve tekrar perişan olmaktan çok korkmuş. Ve birden sana savaş açmış. Onu korkutmuşsun. Peki arada neler oldu? Orta aşama diyeceğim bunu. Her ikiniz için orta aşamada neler oldu? Seninle ilgili izlenimleri nereye geldi? Ya altta bir yerde seninle ilgili her zaman iyi niyetleri varmış, bunu söyleyeyim. Yani onun için hep özel bir insan olmuşsun ama aynı zamanda delinin teki olarak gördüğü bir insan olmuşsun. Yani o kadar farklısın ki ona göre. Belki o kadar farklı bir enerji var ki burada aynı zamanda bir Uranüs enerjisi var. Belki hani Uranüs haritanızda çok güçlü olabilir. Ama deli kartını Uranüs yönetir. O da farklıdır, özeldir. Diğer insanlara benzemez. Yani o kadar zıtsınız ki karakter ve kimlik olarak. Onu çok etkilemeye devam etmişsin. Yani kendini geri alamamış. Dengesiz çok davranmış ama bir yandan da seninle ilgili hayaller kurmaya devam etmiş. Dengesini yitirmesine sebep olmuşsun.
Ve en sonunda aranızda bir şeyler tükenmiş veya çok sert bir çatışma olmuş olabilir. Kendince doğru yaptığını düşünmüş ama bununla ilgili üzüntüleri var. Yine de devam edelim buraya. Böyle olması gerekiyordu. Şunu söyleyeyim, bu insan seni gerçekten kızdırmış, üzmüş. Ve bir yerde belki aranızdaki bağlar tamamen kopmuş. Ama o kopacağını hiç düşünmemiş. Yani seni kaybedeceğini hiç düşünmemiş. O çatışmaları dayanırsın diye düşünmüş. Büyük bir mutluluğu kaybettiğini hissetmiş. Aranızda belki çok yoğun çatışma olan bir dönemdir burası. Ve içinde bir yerde şuna da inanmış. Sizin aranızda bir şeyler kopmuş ama tekrar başlayacağını, yani bir şeylerin tekrar sıfırdan başlayacağını ve düzeleceğine inanmış. Seni hala bırakamıyor. Yani enerjisel olarak sana hala çok sıkı bir şekilde tutunmuş. Peki şu anki izlenimlerin neler? Buna bakacağız. Bir de şunu gördüm arkadaşlar. Unuttum söylemeyi. Bu insanla sizin aranızda bir problem olmuş. Ama yani orada alt tarafta ruhsal bir şey de var. Yani sizin kendi hayatınızda bu insanla problem yaşadıktan sonra başarılı başka bir yolunuz açılmış. Bu aşk değil. Yani belki ona kızgınlığınızdan, belki başka sebeplerden yeni bir yol açılmış. Yani aranızda ruhsal dünyada veya üst boyutlarda başka bir yardımlaşma şekli var. Belki bu dünyada olaylar çok değişik gözüküyor olabilir ama atıyorum dördüncü, beşinci boyutta sizin farklı bir ilişkiniz var. Yardım etmiş, yani bir şekilde kötü davranarak sana yardım etmiş. Zıt gözükebilir ama bazen yaşadığımız kötü deneyimler bizi çok öfkelendirir ve daha güçlü olmamızı sağlar. Peki şu anda seninle ilgili izlenimleri neler? Çok yoğun tutku mu desem, çok yoğun bağımlılık mı desem, bunu düşünüyor. Biraz kendine çok yükleniyor. Şu anda seninle ilgili. Yani canına ne kadar çok yaktığını düşünüyor. Sana yaptığı şeyler onun için şimdi ortaya çıkmış diyelim. Hani vicdan azabı şimdi çok yoğun bir şekilde ortaya çıkmış. Senin çok özel bir insan olduğunu düşünüyor. Aynı zamanda başarılı ve mutlu olduğunu düşünüyor. Yani kendi başına da bir sürü şeyi başarabilecek bir insan olarak seni niteliyor. Kaçtığını hissediyor. Evet, senden enerji alamıyor. Koşarak uzaklaşıyorsun. Ama o da hemen önünde duruyor. Yani sanki sen koşuyorsun, uzaklaşıyorsun. Durmadan önüne çıkıyor. Beni gör, beni gör, beni gör diye. Seni kendi dünyası olarak görüyor. Yani dediğim gibi bir boyutta başka bir ilişkiniz olabilir. Seni kendi dünyası olarak görüyor. Ve aranızda soğukluk enerjisi var kesinlikle. Şu anda seni hissedemiyor. Bir şeylerin koptuğunun farkında. Ve birbirinizin kaderi olduğunuza inanıyor. Yani günü geldiğinde, ya şöyle bir şey dedi, çok ilginç. Bu dünyada birleşemesek bile biz öteki dünyada, yani ahirette birleşeceğiz diyen bir insan geldi burada. Böyle bir inancı var. Hani belki imkanlar olmayabilir. Burası biraz üzücü geldi bana, bunu söyleyeyim. Bu dünyada olmasa bile
Biz birleşeceğiz diyen bir insan. Peki bu anın enerjisinde seninle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor? Yine fazla aldım kartları. Yapabilecek bir şey yok. Demek ki öyle bir mesaj var. Bir şey söyleyeceğim. Kendi kendine çok zehirli bir insan. Yani yani ya kendini sokuyor ya karşısındakini sokuyor. Ortası yok. Veya geçmişi düşünüyor olabilir. Sana karşı nasıl acımasızca sözler ettiğini düşünüyor olabilir. Geçmiş çok aklında bugünlerde. Bu insan şu anda başka biriyle birlikte olabilir ama bir taraftan da aklında sen varsın. Öyle bir durum yoksa da gidip geliyor olabilir. Yani ciddi bir ilişkiye hazır mıyım, değil miyim? Hazır mıyım, değil miyim? Bunun dengesizliğini yaşıyor olabilir. Dışarıdan mutlu gözüküyor. Mutlu bir tablo çiziyor. Ama içinde gerçekten geçmişi çok düşünüyor ve üzgün. Aşırı derecede sana bağımlı. Zamanda senden çok enerji almış. Şu anda o enerjiyi almadığı için kafayı yemek üzere. Yani kafasında 1000 tane şey var ama sebebini çözemiyor. Yani hayatında evet bir karmaşa olabilir, kendi ruhunda bir karmaşa olabilir, sebebini çözemiyor. Bu sefer de şöyle diyor, şundan mı acaba? Şöyle bir olaydan dolayı mı ben böyleyim? Daha onu çözememiş. Evet, kendi içinde ruh eşi olduğunuza ve bir gün bir hane içinde birlikte olacağınıza çok inanıyor. Veya günü geldiğinde bizim bir buluşmamız olacak diyor olabilir. E, Düşüncelerinde bir teslimiyet var. Şöyle, senin çok güçlü bir insan olduğunu kabul ediyor ama kalbi buna itiraz ediyor. Yani senin çok güçlü olman onun gücüne gidiyor diyelim. Niye böyleymiş? Kıskanç. Veya sana kavuşmasını engelleyen başka unsurlar vardır. Bununla ilgili bir kızgınlığı ve öfkesi olabilir. Görüştüğü, konuştuğu bazı insanlar var. Bu insanların ikinizin enerjisine zarar verdiğini düşünüyor olabilir. Veya şu anda senin çok zevk içinde, sefa içinde, mutluluk içinde olduğunu düşünüyor. Enerjini alamıyor. Gerçekten ona tamamen arkanı dönmüşsün ve bunu bu şekilde hissediyor. Kara kara düşündüğü bir konu var. Yani tamam, oldu. Düşünüyorum şimdi. Diyor ki bir gün işlerin düzeleceğine inanıyorum. Ama ona yaptıklarımla ilgili ne yapacağız? Yani ona yaşattığım acılarla ilgili ben nasıl hesap vereceğim? Ya bunlarla yüzleşmekle ilgili bir korkusu var. Ya çok ilginç geldi ama yani en başından beri bu insanın kafasında şöyle bir şey var. Biz bir gün birleşeceğiz. Yani ne zaman olacağını bilmiyorum ama biz bir gün birleşeceğiz. Yani hiçbir şey tesadüf olamaz ve kader bizi tekrar bir gün bir araya getirecek. Böyle bir inancı var. Az önceki destede farklı bir soru sordum ama yani bu gidişata göre ben oradaki soruyu sormayacağım. Daha farklı bir soru soracağım.
Şimdi aklındaki kişinin bir inancı olduğunu gördük. Yani bir gün bir arada olacağınıza, mutlu olacağınıza inanıyor kendi içinde. Yani onu arkaya bir yere koymuş çünkü muhtemelen bunun şu anda olamayacağına inanıyor. Engel olabilir, kendini hazır hissetmeyebilir ama daha çok benim gördüğüm engelleri var. Peki onun dediği gibi sizin için bir şans olacak mı? Yani kader sizi bir araya getirecek mi? Birinci çakra kahkahayla geldi. Burada birinci çakrada bir problem olduğunu düşünmüyorum. Ama sevinç, birleşme, birlikte kök olma. Burada bir evet geldi. Ne zaman biliyor musun? Kararsızlık bittiğinde. Burada açıkçası bir şeylerin olmasını engelleyen enerji daha çok senden geldi. Çok ortada duruyorsun. Biraz kararsız bir yapın olabilir. Yani nereye gideceğini bilemiyor olabilirsin. Şu anda hiçbir şey hissetmiyor olabilirsin. Ama senin yapacağın seçim evet ya da hayırı getirecek. Aranızda çok ciddi bir tutku var, yani güçlü. Ve burada ilahi eril ve ilahi dişil enerji var. Yani daha üst bir enerjiniz var. Ve sen şöyle bir yol seçiyorsun. Sen ilahi olanı dinliyorsun. Yani sana inandığı şeyden gelen, Allah'tan gelen işaretleri. Bunun temiz olması çok önemlidir. Bazen yanılgılar olabiliyor. Ama güçlü işaretler alabilirsin veya aydınlanmalar yaşayabilirsin. Benim gördüğüm şu: hiçbir karar vermeyip kendini emanet ettiğin. Yani kendini emanet ediyorsun ve diyorsun ki benim için doğru olan neyse o olsun. Beni mutlu edecek olan neyse o olsun. Ben artık kendimi teslim ediyorum ve her şeyin doğru zamanda olacağına inanıyorum. Eşsizlik kartı eşsiz bir sevgiden bahsediyor. Denge yerine gelecek ve bunun için şükredeceksin. Fakat şuna dikkat etmen lazım. Evet, ikiz ruh veya eş ruhsunuz. Ama aynı zamanda çok güçlü bir enerjiye sahipsin. Çok çok güçlü bir enerjiye sahipsin. Bunu zaman zaman söylüyorum ama burada bahsettiğim şey daha büyük bir şey. Senin gerçekten büyük bir ışığın var ve onu koruman lazım. Tetikte bekleyenler var senden bir şeyler almak için. Kaygı ve öfke enerjine dikkat etmelisin. Zaman zaman çok kaygılanıyorsun. Ve böyle güçlü enerjin olduğu için o kaygılar ortaya çıkıyor. Ve zaman zaman çok öfkeleniyorsun, kızıyorsun. Ve bu da normal insanlara göre daha fazla yıkıcı bir enerji yaydığını gösteriyor. Burada ne söyledi biliyor musun? Bu çok ilginç. Tamamen senin kararın. Yani burada bunu düşünmesi gereken kişi sensin. Gerçekten seviyor muyum? Gerçekten istiyor muyum? Yoksa hani bu bir takıntı mıydı, bağımlılık mıydı? Veya şu anda artık istediğim kişi o mu, değil mi? Bu sorgulama. Yani burada nihai karar sana ait. İstiyor muyum, istemiyor muyum? Gerçekten seviyor muyum, sevmiyor muyum? Belki de o sevgi duygusunu arkalara bir yerlere gömdün. Onu artık görmek, duymak istemiyorsun çektiğin acılardan dolayı. Seçim sana kalmış dedi. Yani evet, o insanın öyle bir inancı var ama bu iş onun inancına kalmıyor, senin kararına kalıyor. Yorumum bu kadardı sevgili arkadaşlarım. Beğendiyseniz beğeni butonuna basabilirsiniz. Böyle farklı içerikleri daha fazla görmek istiyorsanız. Bu özellikle beğendiğiniz videolara like atın lütfen ki ona göre belirliyorum ben de. Hangi videoları sevdiyseniz onlara göre içerik hazırlamaya çalışıyorum. Hepinize sevgilerimi iletiyorum. Güzel bir gece yaşayın, güzel uyuyun. Yarın dinlenmiş olarak uyanın. Kalplerinizi görüyorum buradan.
Hepiniz çok güzelsiniz. Tekrar görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.